Henüz bu sayfayı kapatma. Şunu söyle bana. Şu anda buradasın çünkü bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsun. Değil mi? Bir formül arıyorsun. Bir kod. Bazı insanların hayatı sanki bir satranç tahtasıymış gibi yönetirken, senin hala hangi taşı oynayacağını bilememeni açıklayacak bir şey. Şimdi sana rahatsız edici bir gerçek söyleyeceğim. Hazır mısın? Sana hep yalan söylediler. Çalışkan ol, başarılı olursun dediler. Sabırlı ol, hak ettiğini alırsın dediler. Dürüst ol, kazanırsın dediler. Ve sen inandın. Hepimiz inandık. Ama bir saniye dur ve etrafa bak. Gerçekten kazananlar bu kurallara göre mi oynuyor? Hiç öyle olmadılar. 500 yıl önce, Niccolo Machiavelli adında bir adam tarihin en vahşi döneminde bu oyunu çözdü. Rönesans İtalya'sında imparatorluklar bir gecede düştü. Hiçbir şeyi olmayan aileler tahta oturdu. İyi niyetli insanlar yoksul öldü. Ama strateji bilenler, onlar soylar kurdu. Ve Machiavelli her hamleyi, her taktiği yazdı. Gücün sansürsüz kılavuzunu. Şimdi seninle paylaşacağım şey bir teori değil. Bu bir gözlem. Bu, her çağdan, her kültürden, her sektörden en üstteki %1'in sahip olduğu bir yetenektir. Kalıpları okumak. İşte bu 10 ders, gerçekliği şekillendirenleri sadece ona tepki verenlerden ayıran şeydir. Bu kalıpları bir kez fark ettiğinizde artık onları görmezden gelemezsiniz. Her yerde, her konuşmada, her güç dinamiğinde, her zaferde ve her hezimette bu kalıpları görmeye başlarsınız. Kendinize sorun. Gerçekten bilmek istiyor musunuz? Çünkü bilmemek rahattır. Farkında olmak öyle değil. Hala buradasınız öyle mi? Güzel. Demek ki hazırsınız. Yorumlara şunu yazın. Farkındalığı seçiyorum. Gelin bu perdeyi yırtalım. İlk olarak, stratejik yokluğun sanatında usta olun. Dikkatle dinleyin, size daha önce hiç düşünmediğiniz son derece mantık dışı bir güç hamlesi anlatacağım. Kaybolmak. Evet, ciddiyim. Tam da size en çok ihtiyaç duyduklarında, tam sizi çözdüklerini sandıklarında kaybolun. Sürekli orada olmanın sonuçlarını bilirsiniz. Mobilya gibi olursunuz. Arka planda bir ses, beklenen bir varlık ve bunun hiçbir gücü yoktur. Machiavelli bir keresinde demişti ki, her yerde görünürsen hiçbir yerde saygı görmezsin. En son ne zaman birileri sizi bekletti? Gerçekten bekletti. Ne düşündünüz o anda? Nerede acaba? Diye merak etmeye başladınız. Ne yapıyor olabilir? Neden cevap vermiyor? İşte bu merak, gücün sizden onlara aktığı andır. Şimdi tersine çevirelim. Anında ulaşılabilir olduğunuzda, sürekli müsait olduğunuzda, hep cevap verdiğinizde bir şeyi teslim etmiş olursunuz. Tek kelime söylemeden bir mesaj iletmiş olursunuz. Zamanım değerli değil, her zaman buradayım, kullan beni. Ama işin ilginçleştiği yer burası. Stratejik yokluk saklanmak değildir, açlık yaratmaktır. Buradaki nokta, varlığınızı bir rutin değil bir olay gibi hissettirmektir. Ne zaman geleceğinizi bilmiyorlar. Bu yüzden gelmeniz önem taşıyor. Bu ilke çoğu insanın asla öğrenmediği psikolojik bir yasaya dayanır. Kıtlık sadece nesnelere değil, dikkate, varoluşa, size erişime de değer katar. Oyunu kontrol edenler bunu içgüdüsel bilirler, nazlanmıyorlar. Onlara ulaşmak zordur çünkü gerçekliklerini öyle kurmuşlardır ki erişim varsayılan değil kazanılması gereken bir şeydir. Ve bunun manipülatif olduğunu söylemeden önce size bir şey sorayım. Bir elmas nadir olduğunda bu manipülasyon mudur? Masada sınırlı yer olduğunda fiyatın yüksek olması manipülasyon mudur? Hayır, bu değerdir. Ekonomidir, gerçekliktir. Değerli görülmek istiyorsanız değerli davranın. Değerli şeyler her yerde, her zaman, herkes için mevcut olmaz. Bu güvenilmez olduğunuz anlamına gelmez, tam tersi, bir şeye söz verdiğinizde tamamen oradasınızdır. Ama seçici davranırsınız, stratejik olarak görünürsünüz, zamanınız artık verilen bir şey değil bir hediyedir. Bunu uygulamaya başladığınızda neler olduğunu izleyin, insanların size karşı enerjilerinin nasıl değiştiğini izleyin. Zamanınızın kendilerinin hakkı olduğunu varsaymak yerine sizin zamanınızı güvence altına almaya nasıl başladıklarını izleyin. İnsanların sınırsız erişime sahip olmadıklarını bildikleri için konuşmaların nasıl daha odaklı hale geldiğini izleyin, yokluğunuz alan yaratır. Bu alanda değeriniz büyür.
Bu ortamda insanlar merak etmeye başlar ve merak ettiren kişi kozları elinde tutan kişidir. Şimdi yorumlara şunu yazın. Varlığım son derece değerlidir. İkinci olarak, itibarınız imparatorluğunuzdur. İnşa ettiğiniz her şey tek bir sözle, tek bir hikayeyle, düzeltmeye fırsat bulamayacağınız kadar hızlı yayılan tek bir dedikodu ile yok olabilir. İtibarınız soyut bir kavram değildir. Bir para birimidir. Siz kapıyı çalmadan kapıyı açan ya da siz varmadan kapıyı kapatan görünmez güçtür ve korkutucu olan şu ki siz kontrolü ele almadığınız sürece onu başkaları sizden daha çok kontrol ediyor. Machiavelli bir keresinde demişti. İnsanları onurlandıran unvanlar değil, unvanları onurlandıran insanlardır. İnsanların sizin hakkınızda söyledikleri sizin kendiniz hakkında söylediklerinizden daha önemlidir. İtibarınız siz odaya girmeden önce odaya girer, duyamayacağınız kulaklara fısıldar. Varlığından asla haberdar olmayacağınız için asla değiştiremeyeceğiniz fikirleri şekillendirir. Peki görünmez bir şeyle nasıl savaşırsınız? Onu bilinçli olarak inşa edersiniz. Tuğla tuğla, hikaye hikaye, ta ki sizin hakkınızdaki anlatı o kadar güçlü, o kadar tutarlı, o kadar inkar edilemez hale gelene kadar ki saldırılar ondan taşa çarpan yağmur gibi seker. Bu başkalarının sizi nasıl algıladığına takıntılı olmak demek değildir. Paranoyak değil, stratejik olmaktır. Yaptığınız her hamle bir sinyal gönderir. Her karar insanların sizin hakkınızda anlattığı hikayeye bir cümle ekler. Teslim eden kişi siz misiniz? Bu bir itibar meselesidir. Büyük konuşan ama baskı altında çöken kişi siz misiniz? Bu da bir itibar meselesidir. Sırları emanet edebileceğimiz güvenilir kişi siz misiniz? Zor zamanlarda kim ortaya çıkar? Herkes panikliyken kim sakin kalır? Bunlar gerçek zamanlı olarak inşa edilen itibarlardır ama işin karanlık tarafı şu. İnşa ettiğiniz şeyi birileri mutlaka yıkmaya çalışacak, kıskançlıktan, rekabetten ya da sadece yapabildiği için ve bunu yaptıklarında görmezden gelmezsiniz. Doğru olanı yapıp gerçeğin kazanmasını ummazsınız çünkü gerçek kazanmaz, en iyi hikaye kazanır. Bu yüzden hızlı ve stratejik yanıt verirsiniz. Duygusal davranmazsınız, etkili olursunuz, karşı anlatıyı o kadar sıkı kontrol edersiniz ki saldırı nefes alamaz. Güçlü insanlar itibarlarını inşa etmek kadar korumak için de enerji harcarlar çünkü bilirler ki itibarınızı kaybederseniz her şeyi kaybedersiniz. Söylentiler yüzünden krallıklar yıkıldı. Servetler fısıltılar yüzünden eridi. İmparatorluklar birilerinin olayların anlatısını daha iyi kontrol etmesi yüzünden çöktü. İtibarınız hem zırhınız hem silahınızdır. Hayatınız ona bağlıymış gibi davranın çünkü önemli olan her açıdan öyledir. Yorumlara şunu yazın: hikayemin sahibi benim. Üçüncü olarak, öngörülebilirlik ölümdür. En hızlı şekilde gücünüzü kaybetmenin yolunu mu öğrenmek istiyorsunuz? Onların sizi çözmesine izin verin, biri bir sonraki hamlenizi siz yapmadan bildiği an kaybetmişsinizdir. Bir kalıba dönüşürsünüz, bir formüle, çözülmüş bir probleme ve çözülmüş problemler kontrol edilir, manipüle edilir, bir kenara atılır. Machiavelli bir keresinde şöyle demişti: Aslan tuzaklardan korunamaz, tilki kurtlardan korunamaz, bu yüzden tuzakları tanımak için tilki, kurtları korkutmak için aslan olmak gerekir. Yanlış duymadınız. Aslan ya da tilki ol demiyor. Hiç kimsenin beklemediği şekillerde farklı zamanlarda ikisi de ol diyor. İşte kilit nokta bu. Onlar güç beklerken kurnazlık gösterin. Onlar kurnazlık beklerken güç gösterin. Onlar sizin ritminizi yakaladıklarını sandıkları anda tempoyu tamamen değiştirin. Onları merakta bırakın, dengelerini bozun. Onların size karşı hazırlık yapmasını engelleyin. İşte bu yüzden katı insanlar kaybeder. Tek bir tarz, tek bir yaklaşım, tek bir kişilik geliştirirler ve bunu bir erdemmiş gibi benimserler. İşte ben buyum derler gururla, tebrikler. Herkese seni nasıl yeneceklerine dair bir kılavuz verdin, öngörülemezlik rastgelelik değildir. Bu konuda net olalım. Bu tutarsız veya çılgınca davranış değildir. Seçenekleri korumak demektir. Tek bir moda, tek bir tepkiye, tek bir stratejiye hapsolmayı reddetmek demektir. Şöyle düşünün. Birisi X düğmesine basmanın her zaman Y yanıtını getireceğini biliyorsa elinde ne var? Kontrol, ihtiyaç duydukları her an sizden bu yanıtı alabilirler. Sizi tahmin edebilirler. Size karşı plan yapabilirler. Sizi etkisiz hale getirebilirler ama bazen X düğmesine Y yanıtı geliyor. Bazen Z yanıtı geliyor. Bazen hiç yanıt gelmiyor. Artık tehlikelisiniz. Artık iki kez düşünmek zorundalar. Şimdi acaba bir tuzağa mı düşüyorlar diye merak etmek zorundalar. Güçlü olanlar gizem içinde hareket eder.
Bunu gizemli olmaya çalıştıkları için değil, gizem bir kaldıraç olduğu için yaparlar. İnsanlar sizin nasıl tepki vereceğinizden ne kadar az eminlerse size karşı o kadar dikkatli davranırlar ve sizin de manevra alanınız o kadar artar. Bu yüzden sırf tutarlılık olsun diye tutarlı olmaktan vazgeçin, istikrarlı hissetmenizi sağladığı için tahmin edilebilir olmaktan vazgeçin, istikrar rahatlık demektir, konfor zayıflıktır. Güç oyununda en hızlı taraf değiştirebilen kazanır. Yorumlara şunu yazın: esnek kalmaya özen gösteririm. Dördüncü olarak, zamanlama güçten daha önemlidir. Mükemmel bir plana, mükemmel bir stratejiye, mükemmel bir uygulamaya sahip olabilirsiniz ama zamanlamanız yanlışsa yine de tamamen kaybedebilirsiniz. Bu çoğu insanı yıkan derstir. Ne yapılması gerektiğine odaklanırlar ve ne zaman yapıldığının daha önemli olduğunu unuturlar. Machiavelli bir keresinde şöyle demişti: akıllı insan aptalın sonunda yaptığı şeyi hemen yapar. Ama asıl demek istediği şuydu: bilgelik hemen ne zaman hemen anlamına geldiğini bilir, çünkü bazen hemen tam şu an demektir. Bazen bu 6 ay sonrasını ifade eder ve aptal strateji gerektirdiğinde değil, duyguları ona öyle yapmasını söylediğinde hareket eder. Zamanlama her şeydir. Bunu iyice düşünün, her şey. Çok erken hareket ederseniz tehlikeye düşersiniz. Diğer oyuncular kartlarını açıklamadan önce sen kendi kartını açıkladın. Gerçek savaş başlamadan önce tüm mühimmatınızı tükettiniz. Provalarda en iyi performansını sergileyen kişi sensin, çok geç hareket ederseniz fırsat kaçar, fırsat sona eriyor, başka biri senin olabilecek şeyi alıyor. Başarılı olmanın sevincini yaşamak yerine neden tereddüt ettiğinizi açıklamak zorunda kalıyorsunuz. Güçlü olanlar çoğu insanın asla edinemeyeceği bir şeyi geliştirmişlerdir: baskıya karşı sabır. İçlerindeki her şey harekete geçmeleri için çığlık atsa da hareketlerini koruyabiliyorlar. Diğerleri acele ederken onlar bekleyebilirler. Daha büyük resmi görebildikleri için anlık hazları erteleyebilirler ama aynı zamanda ne zaman anında saldırmaları gerektiğini, ne zaman kimsenin tepki veremeyeceği kadar hızlı hareket etmeleri gerektiğini, ne zaman zamanı sıkıştırıp kendi lehlerine kaos yaratmaları gerektiğini de biliyorlar. Bu dansın ta kendisi, ne zaman hızlanacağını, ne zaman yavaşlayacağını, ne zaman işleri kısık ateşte tutacağını, ne zaman gerilimi artıracağını, ne zaman sessizliğin işini yapmasına izin vereceğini ve ne zaman güçlü bir şekilde konuşacağını bilmek, senden daha zeki olmayan insanlara neden sürekli kaybettiğini öğrenmek mi istiyorsun? Zamanlama, doğru an geldiğinde harekete geçtiler. Kendinizi hazır hissettiğinizde harekete geçtiniz. Bunlar aynı şeyler değil, evren sizin hazır olup olmadığınızı umursamaz, hizalamaya önem verir ve hizalama da zamanlamayla ilgilidir. Doğru zamanda doğru hamle ve doğru güç sonuç doğurur. Herhangi bir değişkeni değiştirirseniz hiçbir şey elde edemezsiniz. Bu duyguyu geliştirin, desenlere dikkat edin, ivme hissini yakalayın, enerjinin ne zaman biriktiğini ve ne zaman azaldığını fark edin, ortamı, durumu, baskı noktalarını okumayı öğrenin ve an geldiğinde ne önce ne de sonra harekete geçin. Şimdi yorumlara şunu yazın: hassas hareket ederim. Beşinci olarak, çemberiniz sizin tavanınızdır. Şu anda etrafınıza bakın ve en çok vakit geçirdiğiniz 5 kişiyi düşünün, gerçekten dikkatlice bakın çünkü size geleceğinizi gösteriyorlar. Kendinizi bağımsız sanıyorsunuz. Kendini kendi çabasıyla yükselmiş sanıyorsun. Sen değilsin, kimse değil, hepimiz yakınlığın bir ürünüyüz, çevremizdeki insanların standartlarını, düşünce biçimlerini ve sınırlamalarını süngerlerin suyu emdiği gibi içimize çekiyoruz. Machiavelli bir keresinde şöyle demişti: 1. Hükümdarın zekasını değerlendirmenin ilk yöntemi etrafındaki insanlara bakmaktır. Şimdi bunu kendinize uygulayın, çevrenizdekiler sizin hakkınızda ne düşünüyor? Hangi seviyede faaliyet gösteriyorlar? Size dolaylı yoldan ne öğretiyorlar? Hangi kalıpları normalleştiriyorlar? Bu insanları yargılamakla ilgili değil, bu hayatta kalmakla ilgili, çünkü enerji bulaşıcıdır. Hırs bulaşıcıdır. Mükemmellik bulaşıcıdır ama sıradanlık da öyle, bahaneler de öyle, yerleşmek de öyle, küçük düşünen insanların yanında geçirdiğiniz her saat siz de küçük düşünmeyi öğreniyorsunuz. Yaratıcılık yerine şikayet eden insanlarla yaptığınız her konuşma kendinizi şikayet etmeye programlamanız anlamına gelir. Kendinden vazgeçmiş insanlarla geçirdiğiniz her an o teslimiyeti içinize çekiyorsunuz. Bunu kasten yapmıyorsunuz. Bunu kasten yapmıyorlar. Öylece oluyor, etki böyle işler. Güçlü olanlar bu konuda acımasızdır. Çevrelerini sürekli denetlerler. Bunu kibirden değil, zorunluluktan yaparlar. Yakınlığın programlamanın da kadere eşit olduğunu biliyorlar. Bu zor seçimler yapmak,
rahat hissettiren ama sizi sınırlayan bağları koparmak, sizi seven ama nereye gittiğinizi anlamayan insanlardan uzaklaşmak anlamına gelir. Bir zamanlar önemli olan ancak artık kişisel gelişiminize hizmet etmeyen davetlere hayır demek, bunu böyle söylediğimde soğuk gelebilir ama gerçek bu, gelecekteki kendinize olan sadakat geçmişteki kendinize olan sadakatten daha önemlidir. Ve bazen geçmişteki benlik gelecekteki benliğin bırakması gereken bağlantılar kurmuştur. Bu herkesi terk etmeniz gerektiği anlamına gelmez, bu etki yaratma konusunda bilinçli olduğunuz anlamına gelir. Kendinden vazgeçmiş insanlarla geçirdiğiniz her an o teslimiyeti içinize çekiyorsunuz. Bunu kasten yapmıyorsunuz. Bunu kasten yapmıyorlar. Öylece oluyor. Etki böyle işler. Güçlü olanlar bu konuda acımasızdır. Çevrelerini sürekli denetlerler. Bunu kibirden değil zorunluluktan yaparlar. Yakınlığın programlamaya, programlamanın da kadere eşit olduğunu biliyorlar. Bu zor seçimler yapmak, rahat hissettiren ama sizi sınırlayan bağları koparmak, sizi seven ama nereye gittiğinizi anlamayan insanlardan uzaklaşmak anlamına gelir. Bir zamanlar önemli olan ancak artık kişisel gelişiminize hizmet etmeyen davetlere hayır demek, bunu böyle söylediğimde soğuk gelebilir ama gerçek bu, gelecekteki kendinize olan sadakat geçmişteki kendinize olan sadakatten daha önemlidir. Ve bazen geçmişteki benlik gelecekteki benliğin bırakması gereken bağlantılar kurmuştur. Bu herkesi terk etmeniz gerektiği anlamına gelmez, bu etki yaratma konusunda bilinçli olduğunuz anlamına gelir. Etrafınızı size meydan okuyan, sınırlarınızı zorlayan, nelerin mümkün olduğunu gösteren insanlarla çevreleyin, ilişkiler yalnızca geçmişe değil geleceğe yönelik gidişata göre kurulur çünkü gerçek bu, en iyi stratejiye, en iyi becerilere, en iyi niyetlere sahip olabilirsiniz ama eğer içinde bulunduğunuz çevre sizi geriye doğru çekiyorsa asla ileriye gidemezsiniz. Çevreniz ya sizi yükseltir ya da sınırlar, tarafsızlık diye bir şey yok, ona göre seçim yapın, acımasızca seçim yapın, geçmişte olduğunuz kişiyi değil şu anda. Olacağınız kişiyi seçin, yorumlara şunu yazın, büyümeyi seçiyorum. Altıncı olarak, yanılsama yoluyla kontrol, güçle ilgili en karanlık gerçeği öğrenmek ister misiniz? Gerçek güç kendini belli etmez, zorlamaz, bu bir emir değil, yol gösterir, şekil veriyor. Bu durum insanların en başından beri seçmelerini istediğiniz şeyi tam olarak seçmelerine ve bunun için size teşekkür etmelerine yol açar. Machiavelli bir keresinde şöyle demişti. İnsanlar o kadar saf ve anlık ihtiyaçlarına o kadar çok meyillidirler ki bir aldatıcı asla aldatmalarının kurbanlarından yoksun. Kalmaz ama gelin bunu farklı bir açıdan ele alalım. Amacınıza hizmet eden seçenekler sunduğunuzda kimseyi kandırmıyorsunuz, stratejik davranıyorsunuz, yapılandırma tercihiniz insanların sınırsız özgürlük değil yönlendirilmiş özgürlük istediklerini anlamanız. İşte gerçek dünyada bunun nasıl işlediği, hiç kimseye boş bir sayfa vermemelisiniz. Boş sayfalar felce yol açar. Bunun yerine onlara bir menü veriyorsunuz ve o menüdeki her bir madde onları gitmeleri gereken yere yönlendiriyor. A seçeneğini mi yoksa B seçeneğini mi istiyorsunuz? İkisi de size fayda sağlar. Onlara farklı geliyorlar. Seçme özgürlüğü hissi işte o bir yanılsama. Sonuç onlar karar vermeden önce belliydi ancak yine de özerk olduklarını hissetme fırsatı buldular. Kazan kazan, sınırlar konusunda dürüst olursanız bu manipülasyon değildir. Bu liderliktir. Bu etkidir. Bu. İnsanların özgürlük kılığında bir yapıya ihtiyaç duyduklarını anlamaktır. Güçlülerin nasıl hareket ettiğini izleyin, hiçbir zaman bunu yap demezler. Şöyle ya da böyle yapabilirsiniz diyorlar. Sana doğru gelen nedir ve her iki seçenek de kendi gündemlerini ilerletiyor. Dahi, zayıf olanlar zorla itaat ettirmeye çalışırlar. Doğrudan emirler vererek direniş yaratıyorlar, güçlü olanlar çerçevelenmiş seçim yoluyla uyum sağlarlar. Hiçbir direniş yok sadece gönüllülük esasına dayalı bir işbirliği. Bu durum insanların özerkliğe yatkın bir yapıya sahip olmasından kaynaklanıyor. Kontrolün bizde olduğunu hissetmeye ihtiyacımız var. Bize ne yapmamız gerektiğinin söylenmesine karşı isyan ederiz, ancak başkası tarafından özenle tasarlanmış olsa bile kendi aldığımız kararları benimseriz. O yüzden zorlamayı bırakın, talep etmeyi bırakın. Zor kullanarak kontrol etmeye çalışmaktan vazgeçin, bunun yerine kararların mimarı olun, seçenekleri belirleyin, parametreleri ayarlayın, yolu öyle açık hale getirin ki seçim apaçık ortada olsun ama yine de onlara aitmiş gibi hissettiriyor. Düşman edinmeden istediğinizi elde etmenin yolu budur. Kızgınlık yaratmadan uyumu nasıl sağlarsınız? İnsanları tam olarak ihtiyaç duyduğunuz yere nasıl yönlendirirsiniz ve tüm yolculuk boyunca kendilerini güçlü hissetmelerini nasıl sağlarsınız? Bunu iyice öğrenin bir daha asla tartışmanıza gerek kalmayacak,
İkna etmenize gerek kalmayacak.